Karanlık bir Erzurum gecesi. Kar yağıyor, kurtlar uluyor. İşte o an kaderin ipleri örülmeye başlıyordu. O gece Erzurum buz kesmişti. Gökyüzünde kurtlar uluyor, kar sanki taş gibi yağıyordu. O gece sıradan bir gece değildi. Çünkü o gece bir çocuk doğuyordu. Ama öyle sıradan bir çocuk değil. Düzeni değiştirecek, taşları yerinden oynatacak bir bebek. Aile büyükleri fısıldaşıyor, bu çocuk farklı olacak diyorlardı. Haklıydılar. O bebek doğduğunda gözlerini açtı, gözleri açılınca odaya bir soğuk çöktü. Daha kundaktayken bakışlarıyla halaya sanki ilk adımı attıran bir bebekti. Adını Çapo koydular. Sert doğmuştu, sert yaşayacaktı. Bebek büyüyordu ama normal bir çocuk gibi değil. Doğa onun yuvası oluyordu. Çapo diğer çocuklar gibi sokakta top oynamadı. O köyün kurt sürüsüyle beraber uludu ve avlandı. Hatta ilk kelimesi bile ittifak olmuştu. Zaten anası o gün anladı. Bu çocuğun kaderi başkaydı. Dağlarda ayılarla matematik çalıştı, başaklarla yarıştı. Kartallarla strateji üzerine konuştu. Hayatın zorluğunu hiç sorgulamadı. Soğuk hava, açlık, hayatta kalma mücadelesi. Bunlar onun için sıradandı. Ama bir şey vardı ki onu asla affetmeyecekti. Adaletsizlik. Çapo gençlik yıllarında köyün sefaletini ve perişanlığını görmüş ve buna el atmak istiyordu. O dönemde İspir'de bir fasulye karteli vardı. Kuru Hayri ve adamları stokçuluk yapıyor, kuru fasulyeyi fahiş fiyat satıyor, halkı perişan ediyordu. Çapo bunu gördü ve içindeki adalet içi harladı. İşte o an kararını verdi. Kuru Hayri'yi devirecek, halkı fasulyeye kavuşturacaktı. Çünkü kuru fasulyesiz bir hayat yaşanmaya değer miydi? Çapo bir gün kurt sürüsüyle bir araya geldi ve bir plan yaptı. Basit ama acımasız bir plandı. Kuru Hayri'yi kendi fasulye tankerinde boğacaktı. Çünkü bir insanı kendi günahıyla yıkmak en büyük adaletti. O gece vakti Coruh Nehri'nin kıyısında fasulye tankeri yola çıkmaya hazırlanıyordu. Tam o sırada Çapo gölge gibi hareket etti ve içeri sızdı. Kuru Hayri sevkiyatı kontrol etmek için tankerin içine baktığında olanlar oldu. Çapo onu tek hamlede içeri itti, kapağı kapattı ve vanayı açtı. Tonlarca kuru fasulye Hayri'yi içine çekti. Hayri çırpındı, bağırdı. O gece gök gürlüyor ve keskin bir fırtına kol geziyordu. Çünkü artık kuru Hayri yoktu. Çapo onun işini bitirmişti. Ve çok geçmeden alarm çaldı. Peşine düzinelerce adam düştü. Her yerde Çapo'yu arıyorlardı. Son çare Çapo kendini Coruh Nehri'nin azgın sularına bıraktı. Gözden kayboldu. İzi silindi. O gece İspir'den son çıkışıydı. Erzurum'un sert iklimini geride bırakan Çapo, onu yeni bir mücadeleye adım atmak için kara trene bindi. Rotası İstanbul'du. İstanbul'a doğru ilerlerken Çapo hayatının geri kalanındaki ilk adımının ateşini fizillemişti. Ve işte o gün bir efsanenin doğuşuna tanıklık ettim.